Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamun aleyküm değerli dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle içimden geldiği gibi samimi bir sohbet etmek istiyorum. Çünkü anlatacağım konu biraz benim hikayem, biraz da ortak merakımız. Değerli dostlar, biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Evet, olan oldu. Başta, kapta ve başlıkta okudunuz. Şimdi beni uzun zamandır takip edenler bilir. Ben elektrikli araçlara hep bir mesafeli durdum. Yalan değil, doğru. Hatta bazen fazla bile sert konuşmuş olabilirimdir yani. Yok ya, elektrikli bize göre değil, soğukta menzil düşer, batarya biter, yolda kalırsın. Hele sıla yolu için ben şahsen aman Allah'ım diyordum. Ama dostlar, insan bilmediği şeyden korkuyor bazen. İşin gerçeği bu. Sonra bir gün bir karar verdik hanımla beraber, plug-in hibrit bir araç alalım dedik. Hem benzin var hem elektrik, bir deneyelim bakalım dedik. Ve o günden sonra her şey değişti. Değerli izleyiciler, ben bu arabayla biliyorsunuz Edirne'ye kadar gittim geldim, benzin yakışını, plug-in hibritin nasıl olduğunu, yalnız uzun yol için plug-in hibrit tavsiye etmem. Ya benzin ya mazot ya da full elektrikli olsun. Plug-in hibritin maalesef depoları da çok küçük olduğu için uzun yol için iyi değil. İyi tarafı, kış aylarında sabahları kalktığınız zaman arabanın içini fırın gibi yapıyorsunuz arabaya binmeden evvel. Hibrit deneyimi beni çok rahatlattı. Bakın, buralarda kullanmak için süper. O araçla köylere gittik, dağlara çıktık, markete gittik, uzun yol yaptık. Her seferinde içimden bir şey dedi ki, ya bu elektrikli tarafı fena değilmiş. Sessizlik güzelmiş, tork güzelmiş ve gerçek, sırf elektrikle gittiğin zaman hiçbir şey duymuyorsun. Fark ettim ki ben elektrikliye karşı değilmişim. Sadece bilmediğim için uzak duruyormuşum. Sonra dedim ki, tamam, bir gün full elektrikliye geçeceğiz galiba. Böyle yavaş yavaş ısınmaya başladım. Ve değerli dostlar, o gün geldi. Olan oldu. Full elektrikli aracı sipariş ettik. Bugün size bunu duyurmak istiyorum. Full elektrikli bir araç sipariş ettik. Mart'ta geliyor inşallah. Herhangi bir aksilik çıkmazsa. Hatta geçen senenin sonunda da biz bunu sipariş ettik. Bakın, biz diyorum. Yalnız benim düşüncem değildi. Ama şimdiye kadar sakladım. Bugün patladım. Sabahleyin 3'te uyandım, uyuyamadım, dedim ben bunu abonelere bildirmem lazım. Bana söylemesi bile heyecan veriyor. Bu sadece araba almak değil, yeni bir tecrübe, yeni bir merak kapısı. Araç geldiğinde yapacağımız testler. Şimdi dostlar, bakın, biz İsviçre'de yaşıyoruz. Dağ var, bayır var, buz var, kar var. Bu araç burada kendini ispatlamak zorunda. Ben size söz verdim. Bu araçla her şeyi gerçek hayat koşullarında test edeceğim. Kış diyeceğiz. Eksi derecelerde menzil ne olacak? Arabayı ısıtırken tüketim artacak mı? Karda çekiş nasıl olacak? Dağa tırmanırken zorlanacak mı? Yaz diyeceğiz. Sıcak havada tüketim ne olacak? Yokuş çıkarken ısınma var mı? İnişlerde enerji geri kazanımı ne kadar? Bunların hepsini tamamen doğal şekilde anlatacağım. Ne görürsek onu aktaracağım. Uzun yol hız testleri. Bilhassa sıla yolu için, sıla yoluna çıkmadan tabii ki bu testleri de yapacağız. Uzun yol herkesin merak ettiği bir konu. Elektrikli uzun yolda ne yapıyor diye hepimiz soruyoruz. Dostlar, otobanda 3 tane test yapacağız. 100 ile gideceğiz. Bu hızda elektrikli araç en rahat oluyor. Bakalım tüketim ne olacak? Batarya ne kadar düşecek? Menzil gerçek hayatta ne kadar? 120 ile gideceğiz. Şehirden şehire geçerken kullanılan normal hız, gerçekten uzun yol deneyimi burada ortaya çıkacak. Yani şehirden şehire derken otobanda değerli izleyiciler. 140 ile gideceğiz. İsviçre'de yasak. Bu testleri Almanya'da yapacağız artık. İşte işin rengi burada belli olacak. Çünkü sıla yolunda değerli izleyiciler 140 normal bir hız ve çoğumuz 140 kullanıyoruz. Çünkü çoğu yerlerde 140 da serbest. Tabii ki yasak yerlerde kurallara uyacağız. O hızda batarya nasıl azalacak?
Araçtan güç düşüyor mu? Menzil ne kadar etkileniyor? Hepsini sizlere göstereceğim. Hatta bu hız testlerini hem kışın hem yazın yapacağız ki aradaki farkı da görelim. Yani yazın uzun yolda sıla yolu, kışın sıla yolu, uzun yolculuk testlerini yapacağız. Aracı tam doldurup test etme meselesi. Bakın dostlar, önemli bir konu var. Aracı boş kullanmak başka, tam dolu kullanmak başka. Bu yüzden ne kadar serbestse kilomuz bagajı full dolduracağız. Arka koltukları dolduracağız. Ağırlığı arttırıp gerçek aile modu testleri yapacağız. Yani bir aile uzun yola çıktı. Tekrar dile getiriyorum. Sıla yolu. Full yüklen. Dağa tırmanacağız. Full yüklen. Otobanda 100, 120, 140 testleri yapacağız. Full yükle köy yollarında süspansiyon denemesi yapacağız. Yani buralarda kullanacağız. Köy aralarında. Gerçek hayatta hepimiz arabayı böyle kullanıyoruz. O yüzden bu testleri mutlaka sizler için değerli izleyiciler yapacağım. Dostlar, her şey dürüstçe olacak. Bu videoların hepsinde sadece bir şey garanti ediyorum. Ne yaşıyorsam onu göstereceğim. Ne hissediyorsam onu söyleyeceğim. Bu araç mükemmel mi? Hayır. Eksikleri var mı? Mutlaka vardır. Ama artıları da var ve hepsini kendi gözümüzle göreceğiz. Ve değerli izleyiciler, hiç devam etmeden şunu da söylemek istiyorum. Herhangi bir araba markasının reklamını yapmıyorum. Onun için henüz marka daha sürpriz, bekleyin, geliyor yolda. Bu yolculuk bana ait değil, hepimize ait değerli izleyiciler. Sizin yorumlarınız, tecrübeleriniz, fikirleriniz olmasa bu videoların hiçbir tadı olmaz. Bu yüzden bu süreci hep birlikte yaşayacağız. Elektrikli aracın dağda ne yaptığını, kışın nasıl performans verdiğini, yük altında nasıl davrandığını, 140'ta menzilin nasıl düştüğünü hepsini hep beraber göreceğiz. Yeni aracımız Mart ayında geliyor inşallah. Bir aksilik olmazsa gelecek. Bestätigung geldi yolda diye. Araç gelir gelmez testlere tabii ki başlayacağız değerli izleyiciler. Ben de şahsen gerçekten heyecanlıyım. Ufak çocuk gibi nasıl böyle bir şeye ufak çocuk sevinir. Bende de yani o anı yaşıyorum şu an. Dağ testi, köy yolları, kış yaz karşılaştırmaları, 100, 120, 140 hız testleri, full yük testi, gerçek menzil hesaplamaları, hepsini adım adım paylaşacağım değerli izleyiciler. Tabii ki şarjı doldurma. Evde şarjı doldurursak nasıl olacak? Dışarıda doldurursak şarjı nasıl olacak? Şarjı doldurma fiyatlarına bakacağız. Evde doldurursak kaça mal alacak? Dışarıda otobanda en pahalı. Orada doldurursak o fiyatlara bakacağız. Hep beraber bu yolculuğa çıkacağız değerli izleyiciler. Sizlerle hepsini adım adım paylaşacağım. Dostlar, Allah hepinizden razı olsun. Varlığınız bana güç veriyor. Size Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize dikkat edin diyorum. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.